Yakın Plan Sağlık Programı'ndan tüm izleyicilerimize merhabalar. Efendim bugün biraz daha farklı bir konuyu ele alacağız. Sağlık turizmini konuşacağız. Belki bizler için yeni bir konu ama geçmişine baktığımızda gerçekten köklü bir turizm sektörü diyebiliriz bu anlamda. Bu konuda bizlerle beraber olacak konuğum ise Sağlık Turizmi Acentesi Genel Müdürü Didem Türker Özyiğit olacak. Konuyla ilgili telefon bağlantısıyla sorularınızı bizlere sorabilirsiniz. Görüşleriniz de aynı şekilde ya da Facebook sayfamız üzerinden de sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Telefonlarımız 0212 alan koduyla 293 79 85 ve 86. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Şimdi programın başına da söyledim, aslında bizler için biraz yeni bir kavram gibi geliyor ama geçmişinde de kökü oldukça geçmişe dayanıyor değil mi? Evet. Biraz dinleyelim mi sizden? Sağlık turizmi deyince biz ne anlarız? Nedir sağlık turizmi? Sağlık turizmi, turizmin bir kolu ama biraz farklılaşmış bir kolu. Çok eski zamanlardan beri gidip gelen işte insanların bir yerden bir yere kaplıcalara ya da başka bir tedavi için bir yerlere gittiği, bütün bunların işte içine alındığı. Hani yüzyıllardan beri işte o Kleopatra plajlarını biliriz. Evet. İşte Fethiye'de, orada burada her yerde, İskenderun'da, işte Mısır'dan gelirlermiş. Roma İmparatorluğu'ndan gelirlermiş hani ülkemize bile. Böyle bir alan, turizmin bir kolu ama çok özellikli, turizmden de çok ayırabileceğimiz bir şey. Ayıralım mı? Nasıl? Yani nasıl ayırabiliriz? Ayıralım. 2000'lerde bütün dünyada böyle bir patlamayla çıkan bir yapı. Amerika'da, Avrupa'da insanlar sağlık sistemlerindeki sıkıntılar neticesinde birdenbire arayışa girdiler. Evet. Ve işte sağlık turizmi diye bir şey ortaya çıktı. İsmiyle, cismiyle ortada sesi, adı, sanı dolaşmaya başladı. Ve herkes bu turizmin koluyla ilgilenmeye başladı. Her birimden insanlar ama çok da ileriye gidemedik bütün dünyada. Çünkü çok altyapı eksikliklerimiz var. Bütün hem Türkiye'de hem dünyada her yerde. Neden? Çünkü sağlık bambaşka bir alan. Evet, turizm bambaşka bir alan. Turizmciler turizmi biliyorlar, sağlıkçılar sağlığı biliyorlar. O yüzden işte sağlıkçılar biraz turizmi öğrenip de onu yapmaya çalışıyor. Turizmciler sağlığı öğrenip biraz onun içinden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu bütün dünyada şu anda aynı şekilde devam eden bir konu. Evet, aslında zorlu bir süreç değil mi? Çok zorlu bir süreç çünkü bir takım insanlar var. Kendi ülkelerinden kopup başka bir ülkeye tedavi amacıyla gitmek istiyorlar. Ama o ülkenin şartlarını bilemiyorlar. Evet. Orada nelerle karşılaşacaklarını bilemiyorlar. Ve bir sıkıntıları var. Yani bu bir estetik ameliyatta olabilir ama bir kalp ameliyatı olabilir, bir ortopedik bir rahatsızlık olabilir, bir kalça çıkığı olabilir, kalça implantı gerektiren bir çok ciddi ameliyatlar olabilir ya da kanser tedavisi olabilir. Evet. İnsanlar çok farklı sebeplerle yurt dışında bu tedavileri almak istiyorlar ve işte çok bilinmeyenleri var. Kim ellerinden tutacak? Evet. Yalnız mı kalacaklar? İşte ameliyat olacaklar ama yanlarında kim olacak? İşte tamam, süreç planlanıyor, gidiyorlar. Yani aynı hani turizm kısmında bir yere bir gezi planladığımız zaman nasıl bir turizm acentesini ararız? İşte otelimi ayarla deriz. İşte oradan bizi havaalanından bir araba alsın, oraya götürsün, getirsin. Orada da ne yapacağımız bellidir. Tatilimizi yapar, yine geri döneriz uçağımızla. Ama burada bir çok bilinmeyen var. Hastalandı, ameliyat oldu. Ameliyat olduktan sonra her şey düzgün gidecek mi? Komplikasyon olacak mı? Olursa ne olacak? Kim arkasında duracak? Evet, bunlar çok önemli gerçekten. Evet, çünkü kendi ülkesinde değil, bilmediği bir yerde. Belki dilini anlayacaklar mı? Kendini iyi ifade edecek mi? Karşı taraf ona kendini iyi ifade edecek mi? Çok böyle detay çok şey var. Ayrıca güven gerektiren bir durum değil mi? Hani sizden güven duymadıkları zaman hani zaten bizi tercih etmeyeceklerdir. Zaten de şöyle bir şey var. Türkiye çok önemli bir noktada sağlık turizminde. Bütün dünyanın tam ortası diyorum ben. Her yerden tek bir uçakla gelinebilen, tek bir noktaya, yani hiç ara bağlantı bile olmadan gelinebilen bir yer. Gerek Arap ülkelerinden, Afrika'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan, her yerden ulaşılabilir bir ülkeyiz. Çok büyük avantajlar yaşıyoruz o anlamda. Ama rakiplerimiz de çok.
Doğu Avrupa ülkeleri, İsrail, Ürdün, işte Yeni Mısır, Tunus, işte herkes bu pastadan bir pay almak istiyor. Sağlık turizmi dediğimiz çok çok büyük bir pasta. 100 milyar dolarlar civarında. Ben size şöyle söyleyeyim, bir kıyaslama yapmak için. Türkiye'nin turizm gelirinin 2012 senesinde 23 milyar dolar olduğu söyleniyor. Dünyadaki 2010 yılının pasta payı sağlık turizmi için 100 milyar dolar civarı. Evet. Dolayısıyla çok ciddi bir, yani sadece tedavi için çıkan insanların harcadıkları paralar bunlar. Ki normalde normal bir turizme göre, yani sadece hani tatil için gittiğiniz bir turizme göre 10 kat fazla bir para harcanıyor. Aslında sağlık ülkemiz için. için de çok güzel bir gelişme. Kesinlikle. Ve de çok ciddi avantajlarımız var. Sağlık alanında dünyayla birebir aynı durumdayız. Teknoloji anlamında. Cerrahlarımız, bütün doktorlarımız hepsi, hiçbirinin Amerika'daki doktorlardan, cerrahlardan farkı yok. Bunu bütün dünya kabul etti. Evet. İnsanlar bunu bilerek zaten geliyorlar. Yurt dışından gelen insanlar çok çok bilinçli insanlar. Seçimlerini çok çok iyi yapabiliyorlar. Neyi nasıl seçeceklerini çok iyi biliyorlar, çok araştırıyorlar ve nokta atışı yapıyorlar. Evet. Orada Türkiye olarak öne çıkıyor olmamız çok çok güzel bir şey. İstatistiki verilerimiz çok yeterli değil. Onun için rakam vermek istemiyorum çok Türkiye anlamında, ama ben inanıyorum ki pastadan güzel bir pay alıyoruz ve onu arttırmalıyız Türkiye olarak. Evet. Peki şimdi sağlık turizmi diyoruz ama bunu herkes yapabilir mi? Yani çünkü büyük bir organizasyon aslında bu. Evet, kesinlikle. Mesela ekipte diyelim kaç kişi çalışıyordur ve herkesin uzmanlık alanı farklıdır. Farklı, evet. Biraz bahsedelim mi ondan da? Farklı. Sağlık turizmi dediğimiz şeyi işte sadece bir hani turizm acentesi gibi görmüyoruz. Turizm kısmını yapan ya bizim arkadaşlarımız olabilir ya da turizm acenteleri olabilir. Ama biz biraz da sağlıkçılarla birebir çalışabilecek altyapıda olabilmeliyiz ki hasta bize geldiği zaman ne dediğini anlayabilelim. Evet. Hangi hekime, hangi kliniğe, hangi hastaneye, hangi koşullar altında beklentilerini anlayabilip yönlendirebilelim ya da ona alternatifler sunabilelim. Çünkü sonuçta bilinmeyen bir noktada evet, tercihini Türkiye'den yana yapmak istediğini biliyor. Buradaki şartları 3 aşağı 5 yukarı ya bir yerlerden duymuş, ya internetten araştırmış, makaleler okumuş, ya hastanelerimizi tanıyor. Ama süreç planlama konusunda nerede neye ihtiyacı olacak? Başına bir problem gelirse sigorta şartları var mı? Hangi koşullarda bunlar işler, işte hangi koşullarda işlemez? Hangi konularda sıkıntı yaşar? Mesela refakatçisiz gelen bir insan burada refakatçi bulabilecek mi? İngilizce bilen refakatçi bulabilecek mi? Şimdi Türkiye olarak sıkıntılarımızdan birisi, o altyapı sorunlarımızdan birisi diyelim. Ona değinelim birazdan. Evet. Şimdi telefonumuz varmış. Tamam. Alo. Alo. Merhabalar. Merve Hanım. İyi yayınlar. Hoş geldiniz. Ben konuya bir soru soracaktım da. Tabii, buyurun. Türkiye'deki sağlık turizmiyle dünyadaki sağlık turizminin arasındaki farklar nelerdir acaba? Türkiye'deki sağlık turizmiyle dünyadaki dünyadaki sağlık turizmi arasındaki farklar daha artı bir konumdayız diyebilirim çok rahatlıkla. Şöyle söyleyeyim, dünyada sağlık turizmi bir insanın işte bir yere gidip de sadece bir ameliyatının planlanması ya da bir sağlık tedavisinin ya da bir işte kaplıcaysa kaplıca, artık hangi koşullarda gidiyorsa ve ülkesinden çok farklı olmayan standartlarda bu işin yürütülüp de geri dönmesi olayına deniyor. Ülkemizde her şeyde olduğu gibi, işte 5 yıldızlı otellerimizin her şey dahil, ultra her şey dahilleri gibi çoğu ülkede olmayan, herkesin çok şaşırarak geldiği aynı şartları burada onlara sunuyoruz. İşte 7/24 telefon asistansından tutun da
O kişinin yakınlarının her türlü ihtiyacına kadar, buradaki gezi planlamalarına, gitmek istedikleri tiyatrolara ya da herhangi ihtiyaçlarına kadar, bazen otel odalarında kaldıkları süreçte, nekahat döneminde sıkıntıya girdikleri, yapmak istedikleri ama yapamadıkları şeylerin planlanıp kendilerine ulaştırılmasına kadar. Evet. Her Birçok şeyi şey yapıyoruz ve zaten hastanelerimiz otel hizmeti veriyor. Yani hastanelerimize giren, ben Amerikalı, Avrupalı çok hastamdan şunu söyleyebilirim ki ağızları açık kalıyor. Yani Öyle mi? Otele gelmiş gibi hissediyoruz ve biz kendimizi hastanede hissetmiyoruz Çok diyorlar. güzel Şimdi bir bir kere etki bu. evet, +1 başlıyorsunuz. Kazanma şansınız daha yüksek ve gelen hastalarımız zaten daha sonra yakınlarını gönderiyorlar, arkadaşlarını gönderiyorlar. Bu iş biraz böyle yürüyen bir iş zaten. Türkiye tanıtım anlamında çok önemli bir şey yapıyor. Sağlık turizmine önem vererek. Yapması da gerek, biraz daha arttırması da gerek çalışmalarını. Peki şimdi az önce altyapı problemlerinden bahsettik. Bunlar nasıl giderilebilir? Neler yapılması gerekir? Biraz da ona değinelim. Altyapı çalışmalarımızda çok ciddi eksiklerimiz var. Bir kere İngilizce bilen eleman sıkıntımız hala çok Var, yüksek evet. Türkiye'de. İngilizce bilen ara elemanımız hiç yok. Çünkü işte örnek olarak vereyim, refakatçi yani hemşire de değil. Sadece o kişinin yanında refakat etmek için kalacak insanlarımız bizim genelde ev hanımlarımız oluyor. Ama İngilizce sıkıntımız var. Şimdi yabancı, yani en azından İngilizce, hani Almancayı veya başka dillerden bahsetmiyorum. Evet. Onlara daha hiç gelemiyorum. İngilizce bilen ev hanımlarımızın artması gerekiyor. İnşallah değil. Ya da yani ben şimdi o şekilde anlatıyorum. Çünkü bu işi çok fazla yapan, profesyonel anlamda yapan insan yok. Türkiye'de. Ara elemanlara çok ciddi ihtiyacımız var. Tercümanlarımız İngilizceyi çok iyi konuşuyorlar, tıbbi terminoloji bilmiyorlar. Tıbbi terminoloji bilen insanlarımız İngilizce bilmiyorlar. Yani üniversitelerimizi ya da milli eğitimimizin, hani bunları, sağlık turizmi çok ciddi büyüyen bir sektör. Sadece Amerika'dan 2010 yılında 600.000 kişi yurt dışına çıkmış, sadece Amerika'dan. Bu 2013'te 750.000 olması bekleniyor ve milyar dolarlardan bahsediyoruz. Evet. O yüzden bizim bir an önce bu arayı dolduracak yönetici kadrolarımız da aynı şekilde. Hastanelerimizde uluslararası hasta birimlerimiz var. Ama uluslararası hasta birimlerinde işte bu iki şeyi bir araya getiren, sağlıkla işletmeyi bir arada yürütebilecek ve bu dünya görüşüne sahip insanları bir an önce yetiştirip o bölümlere, çünkü çok büyük hastanelerimiz var. Bu işi çok önemseyen hastanelerimiz var. Önemsemeyen neredeyse hiçbir sağlık kuruluşumuz da yok. Ama bunu sadece istemek yetmiyor. Bir şeyler Bunun için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Özel sektöründe, devletin de, üniversitelerimizin de yine her o konuda olduğu için gibi beraber çalışmamız gerekiyor. Peki sizin bu ilginiz nasıl başladı? Program öncesinde görüştük bunu ama yine merak soralım. Ben biyoloğum aslında. Fen Fakültesi mezunuyum ve üzerine uluslararası işletme master'ı yaptım. Master tezim sırasında sağlık sektörü, sağlık turizmi diye bir şeylerin böyle kıvılcımlandığı zamanlarda, 2000'in başları. Özellikle Amerika'daki yayınları, o konudaki gelişmeleri okuyunca çok heyecanlandım. Çünkü ben daha üniversitede okurken bile işletme dalına kaymayı planlamış bir öğrenciydim. İkisini kombine edebileceğim bir iş gibi gördüm. Sonra yıllarca finans sektöründe çalıştım. Ama hep yabancı şirketlerde. Ama hep bunu takip ettim. Sektörün gelişmelerini, kongreleri, fuarları. Nereye doğru gittiğini, Türkiye'nin konumunun ne kadar önemli olduğunu gördüm ve 2005 yılı gibi de kendi markamı oluşturmaya başladım. Ne kadar güzel. Yavaş yavaş da güzel bir yerlere geliyoruz. Evet. Şimdi diyorlar ki dünyada 3. dünya ülkeleri dediğimiz yerlerde çok ucuz olduğu iddia edilen sağlık hizmetleri Avrupa'da, Amerika'da ve Orta Doğu'da yaşayan, bize göre sosyoekonomik durumları yüksek olan kişiler tarafından tercih ediliyor deniliyor. Peki Türkiye'de durum nedir bu anlamda?
Türkiye'de Türk insanı olarak mı? Evet, evet. Şimdi şöyle de tabii bu da çok güzel bir soru oldu. Şimdi sağlık turizmi dediğimiz şey sadece yurt dışından yurt için bize gelenler ya da bizden başka bir yere gidenler diye düşünülmemeli. Evet. Ben de aynı kanaatteyim. Çünkü bizim yurt içinde bile kaplıca turizmi dediğimiz işte İstanbul'dan Bursa'ya, işte Afyon'a, işte ne bileyim Bartın'dan çıkıp Afyon'a kaplıcaya giden tedavi amaçlı işte sedef olur ya da başka bir hastalığı olur, bunları tedavi etmek amacıyla işte kaplıca turizmi yapılıyor. Zaten bu da bir sağlık turizmi. Evet, evet. Ya da doğuda teknolojik yetersizlikler olabilir ya da o bir branşta doktor olamadığından olabilir. Bir tedavi amacıyla İstanbul'a gelen, İzmir'e giden, Ankara'ya giden insanlarımız var. Bu ölçüde baktığımız zaman burada tabii şimdi sağlık turizmi acenteleri yurt dışına yönelik, o da çok daha yeni. Sağlık turizmi acentesi dediğimiz şey de daha oturmadı. Daha Evet. standartları koyulmadı. Şirketleşmedi çoğu. Kendi çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor çoğu insan ama sektör çok güzel bir şekilde büyüyecek. Standartlar koyulursa tabii ki. İnsanlarımız maalesef tabii bunu zorluklar içinde yapıyorlar. İşte bir şeylere ulaşmak çok zor. Bir Evet. tedaviyi, bir doktoru bulabilirsiniz, hastaneyi bulabilirsiniz. İşte çok önemli probleminiz vardır, sıkıntınız vardır. Evet dersiniz, burada bu tedavimi yaptırabilirim. Ama oraya nasıl gideceğim? Hiç Evet. gitmediyseniz, işte Şanlıurfa'dan çıkıp İstanbul'a gelmediyseniz nasıl gideceğim? Nerede kalacağım? Ne kadar kalacağım? Hani süreç ne kadar ve bana kim orada yardım edecek? edecek. İşte bunları planlamak, insanlarımızın hani Türkiye içinde de bu yapıyı kurabilmemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim, Amerika'da örneğin sağlık turizmi bu şekilde başladı. Ülke çok büyük olduğu için bir eyaletten öbür eyalete ve her eyalette farklı alanlarda sağlıkta büyüdüğü için, geliştiği için birinden diğerine, oradan oraya işte fiyat farklılıkları sebebiyle gezerken insanlar sonra bir de dışarı bakalım demeye başladılar. Bizde de aynı şey. Ya kendi insanımız için de bunu planlayabilir duruma gelmeliyiz. Evet. Şimdi şeyi de merak ediyorum aslında, bir birey ya da şöyle düşünün, bir aile. Ailedeki her fert bu turizmden faydalanabilir mi? O da önemli bir soru aslında. Birlikte gelirlerse mi? Ya da, Ya da farklı birbirlerini farklı rahatsızlıkları var. Tabii Hani evet, olabilir çok mi? güzel geliyorlar. Benim ilk hastam diyeyim, ilk hastalarımdan biri anne kızdı, Amerika'dan beraber geldiler. Biri yüzünü gerdirdi, Öyle mi? diğeri de obezite cerrahisi ile midesini küçülttü. Bunun gibi çok arkadaş beraber gelip hatta aynı odada kalmak isteyenler var. Yani şimdi bunlar da var. Tabii hani insanlar, şöyle de bir şey var. Sağlık turizmi diyoruz ya. Ve dünyada da bu şekilde lanse ediliyor aslında. Hani hem turizm, işte Antalya'da tatil Hem yapalım, tatil işte bir de olsun. ameliyat olalım, Evet. ikisi bir arada olsun. Ama öyle bir şey olmuyor. Buraya gelene kadar o fikirlerle gelseler bile kişiler buraya ayak bastıkları anda ya da doktor randevularına gittikleri anda bütün dünyaları değişiyor. Çünkü artık siz hastasınız, hasta olarak gelmemiş olsanız bile ve o bir süreç. Dinlenmeniz gerekiyor. İşte güneşe çıkmamanız gerekiyor. Şimdi bu insana nasıl tatil turizmi yaptırabilirsiniz? Yani adı turizm ama turizmin bir kolu. Ama sağlık turizmi aslında hani sağlık konusunda bir asistans hizmeti gibi bizim yaptığımız örneğin. Ya da bu iş biraz öyle. Sağlık için gezi. Oraya gitme işlemi yani Evet. aslında. Peki, şimdi sağlık turizminden yararlanmak için kişi size başvurmadan önce ya da başvurduktan sonra neler o kişiden isteniyor? Hani testler var, yapılıyor mu? Yoksa ne gibi Tabii aşamalardan branşına geçiliyor? göre doğru. Branşına göre doğru isteniyor. Bazen orada yaptırmasını istiyoruz. Ön değerlendirme gerektirecek şeylerse. Bazen de paket fiyat veriyoruz. Buraya gelip birkaç gününü geçiriyor. Hem işte o zaman bir İstanbul'u gezme fırsatı Evet, oluyor. evet. Ondan sonra planlıyoruz o birkaç gün içinde. Ama eğer tabii mesela diyelim ki ameliyat hastasıysa, ameliyat olacaksa, işte o testler onun için önemliyse ve evet veya hayır cevabı gerektirecekse onu ülkesinde yaptırmasını istiyoruz. Çünkü buraya kadar gelip de olmuyor deyip gönderme şansımız çok
Yok. Peki az önce bahsettik, estetik operasyonlar olabilir. Bunun dışında kanser hastalarına dönük Tabii. çalışmalar. Yani her çeşit Var. yapıp alabiliyorsunuz. Özellikle şöyle diyelim, biz her şeyi alabiliyoruz ama insanlar ne için yurt dışına çıkıyorlar genellikle dersek kanser için. Yani Türkiye'ye neden geliyorlar? Kanser tedavileri için geliyorlar. Arap ülkelerinden, özellikle Afrika ülkelerinden. Yani teknolojisi daha yetersiz ülkelerden. Buraya estetik amaçlı gelenler daha çok yine Arap ülkelerinden var. Ama Amerika, Avrupa daha ucuz olduğumuz için. Amerika'ya göre %50, %60'larla Öyle daha mi? ucuzuz. Bazen %70'lere çıkıyor fiyat farkları. Avrupa'ya göre %20, %30, %40 ucuzuz. O yüzden de çok ciddi bir potansiyelimiz var. Aslında bu tarz işlemlerin, yani bu turizmin çerçevesindeyse aynı standartlar dahilinde olması gerekmez mi bilmiyorum, ama fiyatlandırma da olsa. Fiyatlandırma yani genelde öyle olması gerekiyor. Ama tabii burada da şöyle bir şey var. Nasıl 5 yıldızlı otele giderseniz farklı bir fiyat alırsınız ama 3 yıldızlı otelin fiyatı farklıdır. Sağlıkta da biraz öyle. Çünkü Değil mi? otellerimiz de aynı hastanelerimiz de oteller gibi. Lükslüğünden tutun da verdiği teknolojik hizmete kadar çok farklı fiyatlar oluşturabiliyorlar tabii Evet. ki. Şimdi diyelim ki ben bir hastayım ve Türkiye'de herhangi bir bölgeden geliyorum. Diyelim doğudan geliyorum, İstanbul'a Evet. geleceğim. Beni ne gibi bir süreç bekliyor? Yani siz beni alıyorsunuz, işlemler tamamlanıyor, nasıl diyeyim, tedavi yapılıyor. Ardından ben gidiyorum. Sonrasında devam eden işler var mıdır? Var. Hem yurt dışı hastalarımız için hem yurt dışında da aynı şekilde koşullar geçerli. Önce tetkiklerini vesairelerini planlayıp gerekli olanları doktorumuzla görüştükten sonra bütün buraya gelişin ne kadar kalması gerekiyor, artı eksi ne kadar uzayıp kısalabilir ve nasıl bir süreç bekliyor, ne kadar zaman otelde kalacak, ne kadar zaman hastanede kalacak ya da bir ev ortamı mı gerekiyor kalması için, yanında refakatçi ile gelmesi gerektiren bir durumu. Bunların hepsini planlıyoruz ve Evet. bütün süreçte el ele oluyoruz hastamızla. Hiç yanından eksik olmuyoruz. Hep bizi hani güvenebileceği, yanında onun için olan birileri olarak görüyor. Aileden biri Aileden biri Evet. gibi. Ve döndükten sonra da o aile şeyimiz devam ediyor. O şekilde de hani bayağı bir yıllar gidiyoruz. Şimdi tamamen iyileşene kadar hastamızı yalnız bırakmıyoruz. Evine döndükten sonra bile işte aylık, 3 aylık işte ne şekilde planladıysa doktoru, bütün kontrollerini onun yerine yani kişisel asistan hizmeti gibi anlatayım size. Sizin takviminizi ben kontrol ediyorum ve bütün ajandanız bende. İşte ilaçlarınızın prosedüründen tutun da ne şekilde alınacağında, işte 3 ay sonra başka bir ilaca mı başlayacaksınız gibi bütün onları size hatırlatan, o konularda da size destek olan bir işlevim var. Evet. Peki bu anlamda bilmiyorum, bilinçlendirmek adına yapılan çalışmalar var mı? Kampanyalar gibi ya da projeler? Yurt içinde yok. Yok. Yani yurt içinde benim çok istediğim bir şey bu. Hani zaman içinde oturtulması gereken bir şey. Çünkü neden o insanlar da rahat rahat gelip güçleri varsa, daha iyi bir hizmet almak istiyorlarsa neden Evet. buraya gelmesinler? Eğer orada yoksa. Çünkü bu dünyada da aynı. Başka bir yerde yaşayıp da orada olmayan ya da daha farklı avantajlar sunabilen başka bir yere gidebiliyorsa, bizim insanlarımız da aynı şeyi. Yani ben de bunu yaşayabilmeliyim. Hepimiz yaşayabilmeliyiz. Evet. İnşallah bu şekilde bir düzenleme olur sanırım. Peki evet, bu sektörde şimdi onu soracaktım. Düzenlemeler var mıdır? Hani bilmiyorum, belki belli başlı kuralları vardır ama Sağlık sektörü içinde bazı düzenlemeler olmaya başladı. Sağlık Bakanlığımız da bu çalışmaları, Kültür Bakanlığımız, Turizm Bakanlığımız hepsi farklı konularıyla ilgileniyor. Sağlık turizmi acenteleri çok yeni. Bu konuda gerçekten sıkıntı yaşamamak için, yarın öbür gün Doğu bloku ülkelerinin biraz problemli bir gidişatları oldu süreç içinde ve bazı kayıpları oldu. Bunları yaşamamak için bazı standartlar oluşturmamız lazım. Nasıl hastanelerimizi standartize Evet. ediyoruz? İşte hepsi ISO 9000 aldılar. Hepsi yani çok gerçekten standartlarımızı yükselttik. Türkiye dünyada en çok JCI akreditasyonu dediğimiz Amerika'nın
sağlık kuruluşlarını akredite eden uluslararası bir yapısı var. En çok bu akreditasyonu alan hastane sayısı bizde 39'lardayız yani. Ama çok yüksek. Çok yüksek. Yani hiç Türkiye, dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok hastane akredite değil. Şimdi bunlar böyleyken bazı şeyleri kaçırmamamız lazım. Her şeyi doğru yapıyor olmamız lazım. Evet. İnsanlara verdiğimiz hizmetin standartlarını oluşturmamız lazım bizim de. Evet. Şimdi sağlık turizmini tercih eden biri. Şimdi acenteler var dediğimiz gibi ama çok sayıda yok galiba, değil mi? Hani Şirketleşmiş çok sayıda yok. Çok sayıda yok. Yapmaya çalışan, bu sektörün içine girmeye çalışan çok insan var. var değil mi? Evet, Onu soracaktım. var. Şimdi hani bunun dezavantajları da var tabii ki hasta için. Hani çok iyi araştırma yapıp sonrasında gitmesi gerekiyor herhalde. Evet, kesinlikle Biraz onu öyle. anlatalım Kesinlikle mı? öyle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu her konuda yaşadığımız sıkıntı ya da bir süreç diyelim. Bir hizmet almak istiyorsak alacağımız hizmeti veren kuruluşları iyi bir şeyden, yani elekten geçirmemiz lazım. Bir kere evet, sektör yeni. Herkes şirketleşemiyor. Bütün dünyada bu var ama bu insanlar kimdir? Yerleri yurtları var mıdır? Yarın başıma bir şey gelirse arkamda duracaklar mı? Evet. Ya da ben bu insanları aradığımda bulabilecek miyim? Çünkü ben şöyle telefonlar alıyorum sağlık kuruluşlarından. Telefon edip hala bu işi yapıyor musunuz? Öyle mi? Şimdi bu bir bakıma insana hani ne düşündürüyor? Demek ki o kadar çok var ki hani bir varlar bir yoklar. Demek ki bu tür şeyler de yaşanıyor. Tutundurmuyorlar. Yani tutundurmak gerekiyor herhalde. Evet ama çünkü şimdi anlamak da lazım. Doğru. Herkes deniyor. Çünkü hani baktığın zaman ben neden yapamayayım? Hani bir insan var, bir işte tedavi olmak istiyor. Buraya gelecek. İşte hani doktor bulacağım, hastane. Hepsini tanıyorum zaten. Hani gittiğiniz zaman sizi red mi edecekler? Hayır. Yani herkes yapabilir gibi bir şey var. Evet. Bir de bir pasta var. Hani yurt dışından insanlar gelmek istiyorlar. Bir sürü web sitesi var. İnanın bu web sitelerinin kime ait ya da neye ait olduğu belli değil ama işte bunları artık devletimiz standartize edecek. İnsanları da işte tüketici haklarını koruma, şimdi bizde bunlar da çok yeni kavramlar. Nasıl bunlar başka işte bir mal aldığımız zaman nereden aldığımızı kontrol ediyoruz. Hizmet aldığımız zaman daha zor durumdayız. Ben turizm sektöründe de aynı sıkıntılar oluyor tabii ki. Tabii ki. Bir de hastaysanız yani sağlık sorunu olmak zaten ayrı bir şey. Yani o insanın zaten yeteri kadar derdi var. Şimdi üstüne dert Ekstra olmaması koymamak, lazım. Evet. onun derdini alabilmek lazım. Yani bizim amacımız bu. Siz sadece hastalığınız ve tedavinizle ilgilenin, gerisini biz hallediyoruz diyebilmeliyiz. Bunu diyebilen kişiler bu sektöre girebilmeli ve şunu da anlayabilmeli. Yani o insan ameliyattan çıktığı zaman, kendini çok kötü hissettiği zaman ben buna dayanamam, dışarıda duracağım diyen insan bu sektöre girmemeli. Bu turizm acenteliği değil çünkü. Evet. Yani onun o anda elini tutacak kişi sizsiniz. Başka birisi değil ki. Ne doktoru, ne hemşiresi, ne de başka biri. Siz onunla muhatapsınız ve o kucaklamayı sizinle yapmak istiyor. Evet. Gerçekten öyle. Peki mağdur olanlar da var dedik aslında biz. Böyle bir hikaye var mıdır sizden dinleyebileceğimiz? Mağdur olanlar şöyle, buraya gelip de tedavi planlayıp da gelip hiçbir şey yaptıramadan bütün o süreçleri planlamış olan kişiyi bulamadan sonra tekrar burada arayışa giren çok insanla karşılaşıyoruz, bizi bulan. Evet. Yani çok hikayeler var ama onları anlatmak istemiyorum. Yani duyduğum, kendi hastalarımdan duyduğum. Ama var, yani bunlar çok oluyor. Buraya gelmiş, birileri onu getirmiş. Burada otel odasında kalmış ve internete girip başka birilerini bulmaya çalışan ve ciddi paralarla geliyor bu insanlar bize göre. Yani onlara göre çok ucuz ama bize göre büyük paralarla geliyorlar. Bunu yaşatmamak lazım. Çünkü bu Türkiye için bir eksi. Sadece o kişi için ya da o kuruluş için değil ya da o hastane ya da başka yani çok küçük bakmamak lazım. Evet. Peki en çok hangi hastalıklar nedeniyle tercih ediyorlar Türkiye'yi dersek? Şimdi estetik ameliyatlar revaçta diye biliyorum revaçta aslında. kesinlikle Evet. kesinlikle orada bir numarayız gibi bir şey.
Onun dışında lazer göz cerrahisi. En çok buna geliyorlar. Kozmetik diş hekimliği. Çok ciddi, ucuzuz. Ve çok kaliteli hizmet veriyoruz. Bunlar bizim için en önemli konular, en öne çıkan konular. Evet. Bunun dışında ortopedide çok kalça implantları için geliyorlar. Kalp hastalıkları için geliyorlar, nakiller için geliyorlar, böbrek nakli, kalp nakli. Yani çok aslında özellikli şeylerde tercih ediliyoruz. Bu çok gurur verici bir şey. Tabii ki. Türkiye için. Daha da gelişecektir. Şimdi obezite cerrahisi dünyada çok önemli bir konu. Bizde gerçekten bu işi çok iyi yapan hocalarımız var. Bize post bariyatrik dediğimiz mide küçülttükten sonra zayıflayıp onun estetik ameliyatını olmaya gelen hastalarımız vardı. Şimdi artık bize bypass olabilir miyim, işte bize fiyat verir misiniz diyen hastalar geliyor. Çok güzel bir şey. Tabii, hatta ben programı yapmış olduğumdan dolayı hani biliyorum artık hani hangi alanda gelişmeler var. Bu da beni aslında mutlu ediyor bir yandan da. Şimdi Türkiye olarak baktığımızda bu konuyla ilgili tabii avantajlarımız var ama bunun yanında dezavantajlarımız da vardır diye tahmin ediyorum. Dezavantajlarımız tamamen altyapı eksikliğinden kaynaklanıyor ve bu konuyu daha önemsemememizden kaynaklanıyor. Ya ben size şöyle bir örnek vereyim. Ben 2000 yılında hastane yöneticiliği sertifikası aldım ve hastane yöneticiliğinin ilk sertifikasıdır o. Hacettepe Üniversitesi başlatmıştı 2000'de. Ve şimdi işte masterları, MBA'leri oldu. Yeni daha mezunları bir yerlere geldiler. Ve düşünün o 2000'den 2013'e hastane sektörü, sağlık sektörümüz ne kadar değişti. Büyük hastane gruplarımız oluştu, onlar büyüdüler, yeni hastanelerimiz oldu. İnanılmaz gelişmeler gösteriyoruz bu konuda. Ve ne kadar kısa bir süreç aslında bakarsanız. Yani sağlık turizmi de aynı zamanlarda başladı. Hala sağlık turizmi konusunda bir eğitim veren bir kuruluş yok. Yok çünkü bilen de yok sektörü çok fazla. Ama bunları işte üniversitelerimizin de böyle sektörü izlemeye başlayıp bir an önce ara kademe, üst kademe. Çünkü bu bitmeyecek bir şey. Hiçbir zaman bitmeyecek, büyüyecek ve bizim daha fazla pay almamız lazım. Evet. Peki şimdi konum olarak da baktığımızda Türkiye'nin gerçekten iyi noktada olduğunu Çok biliyoruz. stratejik, evet. Bundan da biraz daha bahsedersek nasıl avantajlar sağlıyor bize, hangi ülkelerle daha görüşmemizi sağlıyor, bu da önemli. Şimdi şu an için Arap Baharı dediğimiz bir durum yaşıyoruz. Suriye'nin, Libya'nın iç sıkışıklıklarından, problemlerinden dolayı devlet anlaşmaları da yapıldı ve bu ülkelerden çok ciddi anlamda insanlar tedavi hizmetleri için buraya geliyorlar. Çünkü ülkelerinde bu hizmetleri bulamıyorlar. Ama zamanında vardı ve bu yine olacak. Çünkü yapılanmaya başladılar. Yavaş yavaş tekrar eski hallerine dönüyorlar. Şu anda bütün sağlık kuruluşlarımız oraya yöneldi. Ve hastanelerimiz zaten dolup taşıyor. Libya ve Suriye'den özellikle gelip gelenler de. İşte Irak'tan çok gelen var. Yakın olduğumuz için ve bize çok tanıdık oldukları için. Şimdi kültürel bağlar da önemli. Müslüman bir ülke olmamız çok önemli. Orta Doğu ve Arap Yarımadası için biz çok tercih edilebilir bir konumdayız. Tanıtımımızı her konuda olduğu gibi bu alanda da yapamıyoruz. Bize işte savaş sonrası Türkiye'de buradaymış, evet onlar da Avrupa ve Amerika kadar gelişmişmiş dediler. Ve aslında bunlar çok güzel bir şey yaptı. Onlara bizi içeride tanımasını sağladı. Şimdi o insan, yani ne kadar siz pankart açsanız da biz buyuz diye, o insanlar gelip burayı görüp de hani tanıdıklarına söylemeden, bak Türkiye'de de bunlar yapılıyor, ben işte orada ameliyat oldum ya da şuyumu buyumu orada yaptırdım. Bunlar çok önemli şeyler ama bunlar bitecek. Bunlar hep böyle kalmayacak. Biz ama konumumuzu kullanıp ne orayı bırakıp, çünkü evet onlar bazı şeyleri kendi ülkelerinde yapacaklar ama özellikle tedavilerde yine biz buradayız. Avrupa'dan çok daha yakınız onlara ki onlar birçok şey için İngiltere'ye gidiyorlar. Ürdün'e gidiyorlar. Neden bize gelmiyorlar? Evet. Neden bize gelmesinler? Avrupa neden Doğu Avrupa'ya gitsin? Çünkü oradaki şartlar çok düşük seviyelerde bize göre. Biz çok lüksüz onlara göre. Doğu Avrupa ile kıyasladığın zaman neden biz bu insanları almayalım buraya? Evet. Niye olmasın? Amerika'daki insanlara Türkiye çok hani bilmedikleri bir yer gerçekten. Hani çok
az bir kısmı işte burada Fethiye'de, orada burada ev alıyorlar veya orada tanıdıkları var, işte tatile gelmiş arkadaşları. Çok kısıtlı bir Amerikalı insan bizi biliyor. Neden biz orada kendimizi tanıtmıyoruz? Evet. Çünkü çok ciddi bir şey var. Asıl pasta orada. Aynen öyle. Peki diyelim yurt dışından gelen bir hastamız, bütün planlamalar yapıldı. En fazla ne kadar süresini burada geçirir? Geçiriyor. Tedavi planına göre değişir. En fazla ben hani en çok olduğu için estetik ameliyatlar için söyleyeyim 7 günle 10 gün arası. Normal bir ameliyat için ya da böyle hani günübirlik dediğimiz hani basit operasyonlar için de gelebiliyorlar. Onlar için de bir 3-4 gün kalmaları yeterli oluyor. Bu şekilde bir planlama sunabiliyoruz. Ama tabii çok özellikle hastalıklarımız var. Tedavi şekillerimiz var. Yara bakımı için, diyabetik ayak yaraları için gelen hastalar yurt dışından 1 aya kadar burada kalmak durumunda kalabiliyorlar. Uzun bir süre olabilir. Ve tedavi durumlarına göre bunu uzatmamız gerekebiliyor. İşte ya da kısaltıp evine de gönderebiliyoruz mutlu bir şekilde. Bir de son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi merak ettiğim için soruyorum. İşte gelen bir hasta yanında tanıdığıyla, annesiyle babasıyla gelmek istiyor. Peki sağlık turizmi bununla da ilgileniyor mu? Gelen kişilerle de ilgileniyor mu? İlgileniyor. Mecburen ilgileniyorsunuz çünkü sıkılıyorlar. Biz zaten oradayız. Hastasıyla ilgileniyoruz. Ve o da gelmişken tabii bir yerleri görmek istiyor. O kadar yoldan gelip hiçbir şey de yok. Hani hastamız da iyi durumdaysa gün içinde ona işte İstanbul turları ayarlıyoruz. Eğer güzel yapılabilecek organizasyonlar varsa hemen onlara kanalize ediyoruz. Vaktini güzel bir şekilde geçirip kendi tanıtımımızı yapacak şekilde, Türkiye'nin tanıtımını yapacak şekilde güzel planlamalarla ona destek verebiliyoruz. Evet. Aslında çok geniş kapsamlı Evet. ve zor Her bir şeyi içine alan bir organizasyon. şey, evet. Ama başarıyla da üstesinden gelmek çok da keyif Evet, veriyordur size, değil mi? kesinlikle, Sonuçlarını kesinlikle. gördükçe. Evet, hele ki işte diyorum ya bütün evine dönen hastalarımızda aile oluyoruz. İşte dünyanın her yerinde gidecek bir köşemiz oluyor. Aynen öyle. Güzel bir şey, çok keyifli. Peki programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak konumuzla ilgili ne söylemek istersiniz? Son olarak Türkiye'nin bu sağlık turizmine gereken önemi vermek için yine her şeyde olduğu gibi üniversite, devlet, özel sektör bir arada çalışıp altyapımızı tamamlayıp bir an önce bu pastadan daha fazla pay alıp ama doğru şeyler yapmaya da gayret etmemiz lazım. Evet, çalışmalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür programımıza ediyorum. da katıldınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Bir programın daha sonuna geldik. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri BA TV ekranlarına karşınızda oluyoruz. O zaman da kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.